Hocam merhaba. Merhabalar. İlk YouTube videosu çok sevildi. Çok güzel mesajlar aldık. Şimdi onun devamını yapacağız. Biz ilk videoda ailelere biraz beraberinde gidelim, referans olalım. Onlarla birlikte çocuğu büyütelim diye yola çıkmıştık. Çocuğumuzu hastaneden alıp eve getirmiştik. Evde 1. ayına olana kadar nelere dikkat etmeli gerekli sırayla anlatmaya çalışmıştık. Şimdi şöyle yapacağız. 1-3 ay çocuğunu konuşacağız. Yani çocuğu bir 3 aylık olana kadar beraberce getirelim. 1. ayında bıraktığımız yerden, 1. ayında en son bütün özelliklerini anlatarak bırakmıştık. Şimdi biraz daha büyüdü çocuğumuz. Süper. O zaman başlayalım. Tamam. Hocam şu soruyu sormak istiyorum ilk başta. 30 günlük bebek hala yeni doğan mıdır? 30. gün yeni doğan döneminizin bittiği dönem. Yani ilk 1 ay yeni doğan dönemi dediğimiz dönemdir. 1. aydan sonraki döneme artık yeni doğan dönemi demiyoruz. Bebeklik döneminin diğer evrelerine geçiyor. Şimdi burada çok önemli çocukta değişiklikler olmayacak ama ailelerimizi yoran bazı durumlar söz konusu olacak. Şimdi ilk önce fiziksel gelişiminden başlayalım. Bu dönemde ortalama 1 ile 3 ay arasında çocuklar ortalama 600 ile 900 gram arasında kilo alırlar. Tabii bu 1 kilo 100 gram, 200 gram, 500 gram alan çocuklarımız da var ama bu dönemde 700, 800, 600'ün üstünde kilo alıyorsa, anne sütüyle alıyorsa bu kilosunu yeterli besleniyordur diyoruz. Yeni bir beslenme yok. Bu dönemde işte bazen annelerimiz yapmıyor da daha büyüklerimiz tattırmalar yapıyorlar. 1-3 ay arasında tattırma diye bir uygulamamız yok. Yani beslenmede sadece anne sütü yetmiyorsa doktorunuzun tavsiyesiyle formül süt veriyoruz. Su dahil hiçbir şey vermiyoruz hala bu dönemde. Suyu biz ek besinlere başladıktan sonra veriyoruz. Buna özellikle dikkat etmek istiyorum. Niye? Bunu bir yaz başı videosu olarak düşünün. Çocuk çok susadı, su verin diyecekler. Su dahi vermiyoruz bu dönemde Hakan. Anne sütünün %85'i sudur. Bundan dolayı çocuk ne kadar susarsa susasın, eğer anne sütü yeterli miktarda varsa ve bunu güzel emiyorsa su ihtiyacını karşılar. Mama emen çocuklarda da bu böyledir. Biz mesela bunu hep anlatırız ailelerimize. Diyoruz ki su vermeyin ama hocam mama ile besleniyor derler. Mama şekerli bir gıda veya anne sütünden daha farklı bir gıda değildir. Bunun ölçüleri, içindeki su miktarı kabaca aynıdır. Kalori miktarları aynıdır. Mamayı düzgün hazırlıyorsanız eğer, ne demek mamayı düzgün hazırlamak? 30 mililitre suya bir ölçek mama koyuyoruz. Niye 20 mililitre suya bir ölçek mama koymuyoruz? Veya biraz su koyun üstüne de 3 ölçek katın demiyoruz. Rastgele demiyoruz dikkat ettiyseniz. 30 mililitreye bir ölçek koyduğunuz zaman bizim osmolorite dediğimiz o içindeki su oranı anne sütüne oldukça yaklaşıyor ve çocuğun bütün su ihtiyacını karşılıyor. Bu önemli bir konu. Onun için yaz ayında 1 aylık çocuğa, 2 aylık çocuğa su verelim. Bu aslında çok da ailelerin merak ettiği bir konudur. Yani bunu burada bu vesileyle YouTube videosunda söylemiş olmamız önemli. Mesela 3 aylık çocuğa veya 2,5 aylık çocuğa yavaş yavaş alışsın diye ağzına karpuz tattırıyorlar. İşte yoğurt tattırıyorlar. Böyle bir tattırma yok. Tada alışma diye bir kavramımız bu dönemde söz konusu değil. O ek besinlere başlayacağımız zaman alıştırma döneminde o 6 ay civarında yapılan bir uygulamamız. Onun için beslenmede burada başka bir şey söylemeyeceğim. Yani sadece anne sütü veriyoruz. Yetmezse mama veriyoruz. Su dahil başka hiçbir gıdaya ihtiyacı yok. Aylık 600-900 gram ortalama ağırlığında kilo alıyor. 2-3 santim aylık büyüme gerçekleştiriyorsa, baş çevresi de 1-1,5 santim civarında büyüyorsa bu çocuk fiziksel olarak sağlıklı büyüyordur. Tabii bunun bir de gelişimsel dediğimiz kısmı var. Gelişimsel kısmında 1. ayından itibaren artık çocukların görüş mesafeleri artar. Biliyorsunuz çocuklar yeni doğan döneminde anne göğsüyle yüzü arasında kadar kısa bir mesafeyi görürler. Bu da siyah beyaz bir görüntüdür. Şöyle denilebilir. Benzetme olarak söyleyeyim, bilimsel olarak söylemeyeyim de anneyi görüyor deriz. Aslında orada daha çok kokuyla, sesle temas eder. Ama burada görme artıyor artık. Görme giderek genişliyor. Tabii ki 2. ayında, 3. ayında derinlik artıyor. 2. ayından sonra renkli görmeler başlıyor. Öncelikle kırmızı görme başlıyor, siyah görme başlıyor. Onun için görüş mesafeleri artıyor. 2. ayından sonra artık renkli objelerle tanıştırıyoruz. Etrafında renkli oyuncaklar koyuyoruz. Renkli objeler odasına asıyoruz. Tabii çok aşırı dikkatini dağıtacak şekilde değil ama çocuğun da o renkli görmesini ve görsel duyusunu beslemeye çalışıyoruz. Yattığı bölümde hiç oyuncak ve battaniye bir şey istemiyoruz o boğulmalara karşı. Oyuncaklar asılı olsun değil mi? Asılı olacak. Elini ağzına götürmeye başlayacak. Ağzından salyalar akmaya başlayacak. Bu da diş çıkaracağını göstermez. Hep bana derler hocam çocuk elini ağzına götürüyor. Herhalde diş çıkaracak hocam diye. 1-3 ay çocuğu 2. ayına doğru yavaş yavaş salgı akıp elini ağzına götürür. Bunu 4-5 ayda daha da fazla yapar. Ya da acıktı sanıyorlar hocam. Evet ya da acıklı sanıyorlar. Kimse açlıktan elini yemiyor. Bu
Tamamen oral dönem. Dünyayı ağzı ve nesneleri yakalayarak eliyle tanıma dönemi dediğimiz oral dönem bu. Elini ağzına götürmesi bunlar normal şeylerdir. Hatta engellemeyin, çekiyorlar bazıları. Bazıları ellerini bağlıyor falan. Bu aslında oradan haz alıyor çocuk ve sağlıklı gelişim gösteriyor. Bu da bu dönemde gelişen tablolardan bir tanesi. Bu dönemde yine algı da artmaya başlıyor. Çocuk annenin sesine yönelmeye başlıyor. Annenin sesine heyecanla mimikleri değişmeye başlıyor. Bu dönemde ne yapıyoruz? İşte bol bol konuşuyoruz çocukla. Ben her zaman söylüyorum. Çocuklarda veri girişi gerekir. Bu ne demek? Çocuk beyni bilgisayar gibidir. Bilgisayara nasıl program yüklerseniz çalışıyor, çocuğa da duyularla bilgi girişi, veri girişi yapıyoruz. Duyu dediğiniz nedir? İşitme. Duyu dediğimiz nedir? Görme. Duyu dediğimiz nedir? Dokunma, koklama, tatma. Şimdi bu dönemde çocuğun görme mesafesi arttığı için renkli oyuncaklar koyuyoruz. Çocuk 2. ayından sonra artık dışarı çıkarmaya başlıyoruz. Biz aileleri de biz doğa için yaratılmışız. Çocuğun sağlıklı gelişmesini istiyorsak her gün dışarı çıkartın diyoruz. 2. ayından sonra havanın güzel olduğu, çok rüzgarlı olmayan, yağışlı olmayan havalarda çocuğu her gün dışarı çıkartılmasını istiyoruz. Ama bu 15 dakika olur, ama 1 saat olur. Mutlaka görecek. Ne görecek? Kedi oradan geçecek, hareketini kaydedecek. Anlaması gerekmez. Görsel fotoğrafik hafıza kullanıyor. Birileri konuşacak, araba geçecek, kuşlar uçacak, doğayı görecek ve giderek onları beyine yerleştirecek ve sonra onları kullanacak. Biliyoruz biz bunu. Duyusal veri eksikliği olursa, yani yeteri kadar görmezse, yeteri kadar duymazsa beyin gelişmiyor. O fonksiyonlar eksik kalıyor. Bu çok iyi bilinen bir şey. Onun için bu dönemde yine anne sesini tanır diyoruz. Anne mimiklerini fark eder diyoruz. Onun için bol bol konuşacağız. İşitsel uyarı için benim bir tavsiyem vardır. Günlük konuşma dilinde basit cümlelerle ve mimiklerle neşeli bir şekilde mutlaka çocukla konuşun. Ama a sesi çıkarmaya başlar çocuklar. Biz de ona karşılık a falan demeyeceğiz ama basit kelimeler. Mesela C oyunu oynayabilirsin. Çocuğa ilginç gelebilir. Hanimiş, nerede benim çocuğum gibi sevgi dolu cümleler kullanabilirsiniz. Ama biraz daha büyümeye başladım. 3 ay civarında biz artık resimli kitaplar okuyun diyoruz. Anlaması gerekmez diyoruz. Diyorlar ki kitap okumaktan ne anlayacak diyorlar bazen büyüklerimiz. Bize diyoruz ki biz bunları anlasın diye okumuyoruz. İşitsel uyaranları çok vermek için. Niye kitap? Çünkü kitaplarda 500 kelime, 1000 kelimeyle günlük hayatta konuştuğumuz gibi konuşmuyoruz. Çok kelime var. Ne kadar çok duyarsa, hani o İngilizce'deki yabancı dil öğrenirken listening yapmak gibi. Ne kadar çok duyarsa beyin o kadar işliyor. Nöro gelişimsel açıdan, yani çocuğun zeka gelişimi ve duyusal gelişim açısından mutlaka işitsel uyaranları ve görsel uyaranları bol bol vermek lazım. Bu çok önemli. Bu gelişimsel olarak önemli. Gülümsemeye başlayacak bu ayda. Bu sosyalleşmenin ilk bulgusu. Bu bizim sosyalleşme dediğimiz bir bulgu. Çocuk yavaş yavaş tükürükler çıkmaya başlıyor. O tükürükleri yutayım derken ses çıkarmaya başlıyor. Tükürük yutması bile bir rezonans, ses oluşturuyor çocukta. Çocuk bir bakıyoruz agolamaya başlıyor bu dönemlerde. Yani seni gördüğü zaman bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İşte sen de o dönemde sağlıklı mimikle konuşursan çocukta hem güvenli bağlanma oluyor hem de ses gelişimi artıyor çocuğun, çünkü duyusal veri girişi yapmış oluyorsun. Burada o güvenli bağlanmaya da gireyim. Bu dönemde çocuk ağlayınca sevgiyle kucağınıza alın. Ya niye ağlıyorsun? Sabahtan beri susmadın cümlelerini kesinlikle kullanmayın. Niye? Çünkü bizim çok iyi bildiğimiz ayna nöron diye bir sistem var. Ayna nöron hipotezi. Yani çocuk gerginlik görürse sünger hipotezi de deniyor buna. Ayna nöron da deniyor. Gerginliği emiyor. Yani senin mimiklerin ne olursa onu emiyor ruhsal olarak. Kaygılıysan kaygılı oluyor. Biliyorum hayatım, çok gazın var ama birazdan geçecek. Gel annem bak burada veya babam burada. İlla anne olması gerekmez. Kucağınıza alıp ona dokunun. Dokunsal temas yapıyoruz. Oksitosin hormonu salgılıyoruz. Bu dokunsal temas her yerde anlatıyoruz. Çok önemli. Çocuğa dokunun. Burada teninize temas ettiğiniz zaman beynimizde oksitosin salgılanıyor ve oksitosin güvenli bağlanmayı sağlayan bir hormon. Bunu artık biliyoruz. Ezbere bildiğimiz bir şey. Sonra hani çocuklarımız güvenli mi oldu, güvensiz mi bağlandı diyoruz ya, işte basit yöntemler. Çok basit şeyler. Bunları her muayenede biz hastalığımızı anlatıyoruz. Çocuklarınız ağladığında kucağınıza alın 1 aylık çocuğu. Çıplak teninize değdirin, yatırın. Sakin bir şekilde konuşun onunla. Telaşınız varsa bile siz öncelikle onun neden ağladığını, duygularını neden yönetemediğini ona bildirin. Biliyorum şu anda karnın çok acıktı. Annen şimdi sana yemek hazırlıyor. İşte şimdi seni emzirecek. Şimdi sakinleyecek için. Biliyorum çok gazın var. Şimdi seninle beraber güzel masaj yapacağız. Gazın çıkacak diye böyle çocuğu telkin edici konuşmalar yapın. Bunlar çocuk gelişiminde 30 yaşında da kullanacağı, 40 yaşında da, 50 yaşında da, 60 yaşında da kullanacağı bağlantılardır. Bu bağlantılar temelde çok iyi atılınca hayat boyu çocuklarda ciddi olumlu yansımaları oluyor. Bunu çok artık bir sürü çalışmada gösterilmiş. Bu önemli bir durum. Uykuları yavaş yavaş uzayacaktır. Gece sık sık beslenmeye kalkacaktır yine. Gece beslenmeye kalktığında eğer çocuk çok şiddetli açlık ağlamaları yapıp uyanıyorsa tabii ki besliyoruz. Ama ara ara iyi kilo almıyorsa biz kendimiz de uyandırıp 1 ay civarında yine besleyebiliyoruz ama Ama ilk 3 saat
saatte artık uyandırmamıza gerek yok. Gerek yok. Neden yok? Birinci ayından sonra artık büyüyor. Hani dedik ya, daha önce Instagram videolarında da paylaşmıştık. Çocuk genel olarak iyi besleniyorsa, güzel kilo alıyorsa, kendi uyanmıyorsa 4 saatte uyuyabilir. 3 saat oldu diye kurulmuş matematik gibi çocuğu uyandırmanın veya o giderek uzayan uyku bütünlüğünü bozmanın anlamı yok. Ama bu dediklerim varsa tabii ki uyandıracağız. Çocuğu aç bırakalım anlamında söylemiyorum. Bazen öyle yorumlanabildi ama... Şeyi karıştırıyorlar da hocam. Hani ilk bir aylık dönemde 3 saatte bir kaldırmamız gerekiyor. Kaldırın çünkü diyoruz ki karaciğerde glikojen depoları yeterli değil. Kendi gece acıkınca kendi glikozunu yani şekerini üretemeyebilir. Bundan dolayı da mutlaka kaldırın, besleyin diyoruz. Ama şimdi yavaş yavaş artık karaciğerde glikojen depoları da olduğu, çocuk biraz daha büyüyor. Kendi acıkınca zaten kalkıyor. Bundan dolayı illa 3. saat oldu, hadi kalk besleyeceğiz diye çocuğu uyandırarak beslemek artık yavaş yavaş bırakıyoruz. Çocuk 4. saatte uyanırsa 4. saatte. Tabii sabaha kadar hiç uyanmadan bir aylık çocuk olmaz. Onlar uyanıyorlar zaten genellikle. Siz de bir kere kaldırın uyanın. Ama 3 aylık çocuk artık uyanmayabiliyor. 5-6 saat uyuyabiliyor. Ona izin veriyoruz. Uyku bütünlüğünü sağlamak için bunu yapıyoruz ama aynı uyku bütünlüğünü sağlamak için akşam saatinde yavaş yavaş 1. ayından sonra bir banyosunu yaptırıyoruz. Bir üstünü değiştiriyoruz. Bir loş ortam yaratıyoruz. Niye loş ortam yaratıyoruz? Buradan ışık girerse bizim beynimizde melatonin hormonu salgılanmıyor. Yani diyor ki daha gündüz, gece olup bilmez ki vücut ışıkla gece gündüz ayrımını yapıyor. Daha gündüz diyor. Melatonin hormonu salgılanmayınca da uykuya geçemiyor çocuk. Onun için yavaş yavaş kırmızı loş ışıklara geçiyoruz. Odasını sessiz, sakin bir oda yapıyoruz. Öyle çok cafcaflı, çok oyuncaklı odalarda da sessiz. Banyosunu akşam saatinde bir banyosunu yapıyoruz. Yani bir rutin oluşturmaya çalışıyoruz uyku eğitimi verirken. Direkt uyku eğitimi gibi değil de rutinlerle çocuğun dünyasını alıştırmaya çalışıyoruz. Bu önemli. Şimdi 1-3 ay döneminde 1. ay muayenesi, 2. ay muayenesi ve 3. ay muayenelerindeki aşıları da bir anlatalım. Şimdi 1. ay muayenesinde eskiden hepatit B aşısı yapıyorduk. O hepatit B aşısını kaldırdık artık. Onu karma aşıların içine koyduk ve yani 2. ayda yapacağız. Ona altılı aşı dedik. Bunu daha önce sosyal medya platformlarında anlatmıştım. Şimdi 6. haftadan itibaren çocuklara rotavirüs aşısı yapılabilir. Bunu biz de genellikle 2. ay muayenesinde, işte doktor arkadaşlar duruma göre 3. ay muayenesinde falan yapabiliyorlar. Ama 6. haftadan itibaren yapılabilir. Bunu öncelikle belirteyim. Onun dışında 2. ay muayenesine geldiğinde aşı yapıyoruz artık. 1. ay muayenesinde yok. 2. ay muayenesine geldiğinde çocuklarımıza altılı aşı yapıyoruz. Bu altılı aşının içinde difteri, boğmaca, tetanoz var. Çocuk felci var. HIP dediğimiz bir aşımız var. Bir de bu 5'li aşıya hepatit B ekledik şimdi. Bunu tek enjektörle yapıyoruz. Ayrıyeten bunlar hariç ikinci bir enjeksiyon zatürre aşısı yapıyoruz. Bizim Prevenar dediğimiz zatürre aşısı yapıyoruz. Aynı gün mü? Aynı gün. Bu iki enjeksiyondan oluşan bir format. Rotavirüs aşısını da öneriyoruz. Rotavirüs aşısı 2 çeşittir piyasada. 2. ayında, 4. ayında ve 6. ayında yapılan da vardır. 2 ve 4. ayında yapılan da vardır. O doktorunuzla konuşacağınız bir konudur. Rotavirüs aşısından hariç 2. ayından itibaren menenjit aşıları da yapılabilir. Hem B tipi menenjit hem de bizim A, C, W ve Y dediğimiz diğer tip menenjit aşıları 2. ayından itibaren yapılabilir. Bunu ailelere, özel aşıdır bu, devlet programında olan aşı değildir, ailelere anlatmak gerekir. 2. ayından itibaren böyle bir aşı var. Menenjitten koruyor. Önemli bir aşı diye. Ailemiz de onay verirse 2. ayından itibaren, bazı hekim arkadaşlarımız bunu 2. ayında diğer aşılar olduğu için 3. ayında yapabiliyorlar. Bu da yapılan bir programdır. Ama bunun 2. ayından itibaren yapılabileceğini ailelere anlatmak kararda tabii burada her zaman. Ailelerimizin de ücretli bir aşıdır. Bir maliyeti vardır. Bizim görevimiz burada böyle bir aşı var, bilgilendirmek ve bunu kararını sizin vermenizi istiyoruz diye söylüyoruz biz ailelerimize. Çoğu ailemize zaten düzgün bir şekilde anlatırsak yaptırıyorlar. Aşılamada bu. 1. ayında aşımız yok. 2. ayındaki aşıları söyledik. Devlet aşıları artı rotavirüs ve menenjit aşıları öneriliyor. 3. ayında devlet programında olan bir aşımız yok bizim. Şimdi aşılar dışında 1. ayında ne yapıyoruz? İlla 1. ay olması gerekmez. Bazen 37 haftalık doğuyor çocuk. 2. ayında yapıyoruz. Bazen 40 haftalık doğuyor 1. ayında. 1. ayından itibaren çocuklara diyoruz ki bu ay içinde uygun bir zamanda 2. ayına kadar bir kalça ultrasonu yaptırın diyoruz. Neden kalça ultrasonu öneriyoruz? Hocam muayenede ettiniz, kalçada bir şey mi gördünüz diyorlar. Hayır Hakan'cığım, bir şey gördüğümden dolayı değil. En tecrübeli el bile muayene sırasında kalça çıkanın %50'sini atlar. İyi. Tecrübeli bir elde yapılmış ultrason %100'e yakın gösterir. 8. ayında ultrason yapsak ne olur hocam? Şimdi niye 2. aya kadar yapıyoruz? Orası kemikleşiyor. Ultrasonla göremiyoruz. Sonra radyasyon verip film falan çekmemiz lazım. O zor. Çekmesek ne olur? Ama o zaman kalça çıkığı olur. Çıktığı zaman şimdi kalça çıkığını tespit etmekle sonra tespit etmek arasında fark mı var hocam? Niye şimdi hemen tespit etmeye çalışıyoruz? Evet. Şimdi ben eğer erken dönemde bunu 1 aylık, 1,5 aylık çocukta, 2 aylık çocukta fark edersem onun bandajı var. Pelvik bandajı. Bandaja koyuyorum. Rahatlıkla kalçayı
şeyi sağlıklı bir şekilde bandajla büyütüyorum 6 ayına kadar, 8 ayına, ortopedi doktorlarının kararına göre. Çocuk ameliyat olmaktan kurtuluyor. 1. ay muayenesinde konuştuğumuz bir konular, hastalarımız emzik istiyorlar. 1. ayına kadar emzik vermiyoruz demiştim. 1. ayından sonra biz yine çocuklara emzik verin demeyiz. Hiçbir zaman böyle bir şey demiyor. Hiçbir çocuk doktoru da çocuklarınıza emzik verin demiyor. Ama çocuk aşırı şekilde anne göğsüne bağımlıysa, anneyi sosyal olarak çok etkiliyorsa, göğüs ucu yarası yaptıysa, karnı çok iyi doyduğu halde göğüsten hiç ayrılmıyorsa, göğüsten ayrılınca şiddetli ağlama nöbetleri varsa çocuğu sakinleştirmek için kısa süreli emzik kullanılabilir. Uygun yaşına göre silikon, damaklı emzikler kullanılabilir. Ama bunu da ne diyoruz? Kısa süreli. Uykuya daldı, hemen alıyoruz. Efendim çok ihtiyaç yoksa vermiyoruz. En ufak ağladığında susturmak için kullanmıyoruz. Pekmez, bal bandırıp ağzına emzik vermiyoruz. Yani böyle bir uygulamalar yapmıyoruz. Minimum derecede tutuyoruz. Çocuğun o oral tatminini azaltmak için 6. ayına kadar izin verilebilir. 6. ayından sonra zaten genellikle bunu azaltmaya çalışıyoruz. Emzik konusu da aklıma gelmişken böyle. Yine banyolarını haftada 2 kere şeklinde yaptırılabilir. Bir de tummy egzersizleri de başlamak lazım bu yaşlarda çocuklarda. Göğüs üstüne yatırılıp kısa süreli 3-5 dakikalık kafayı kaldırmasını beklemeliyiz. Yavaş yavaş kafayı kaldırmaya başlar. Çocuklar 3. ayına doğru artık baş tutması başlar çocukların ve göğüs egzersizleri de çocuğun hem mide boşalması hem de bu boyun hareketleri için iyidir. 1 ve 2 ay arası çocuklarda gaz sancılarının çok olduğu bir dönem var. Bunu özel olarak anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle annelere soruyoruz. İnfantil kolik dediğimiz şiddetli ağlama nöbetleri haftada 3 gün, 3 saatten fazla belli saatlerde başlayan ağlamalar kolik ağlaması. Tamam, bunlar zor. İnfantil kolikte ne yapacağımızı da söylemiştik. Beyaz gürültü dediğimiz gürültülerden faydalanabiliriz. Gaz sancıları ile kolik sancıları aslında birbirine çok benzer. Aslında ikisi de lokal gaz sıkışmalarının sonucunda olan bir tablo olduğunu tahmin ediyoruz. Kolik ağlamaların tek başına tam sebebini bilmesek de. Ama bu dönemde genel olarak ne yapıyoruz bu ikisinde onu söyleyeyim. Bir defa saat yönünde şu şekilde bebeklere saat yönünde masaj yapıyoruz. Bebeklerin karnına yakmayacak şekilde ılık sıcak havlular koyuyoruz. Cildini yakmayacak şekilde. Kucağımıza alıp avucumuzu yumuşak bir şekilde yapıp kucağımızda veya dizimizde sırtına ufak dokunuşlar yaparak orada rezonans, gazın çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bir de ayağa kalkıp önce biraz hiç gazı çıkarmadan bir 5-10 dakika yürümek lazım. Yemekten sonra nasıl hepimiz bir yürüyüş yapıyoruz şişkinliğimizi gidermek için. Aynı onun gibi bebeğinizle yürüyün. Hem duysal temas olsun hem de yürüdükçe bağırsak hareketleriyle birlikte o gaz daha da azalır. Rezene çayı gibi çayları çok önermiyoruz. Ama piyasada gaz sancılarını azaltacak doktorunuzun önerisiyle ilaçlar var. Bunların çoğu bitkisel ilaçlar, kimyasal ilaçlar değil. Kimyasal olanları da var ama doktorunuzla konuşup bunları alabilirsiniz. Ilık bir duş yaptırılabilir. Odanın ısısı düşürülmeli mutlaka. Çok sıcakta gaz sancıları, kolik sancıları çocuğun çok artıyor. Serin olmalı oda. Bunlara dikkat edilmeli. Benim kısaca 1-3 aylık çocuklarda söyleyeceğim son bir konu. Çocuklarınızı mutlaka şefkatle büyütün. Bu çok önemli. Çocuk kızdığı zaman veya ağladığı zaman, morali bozuk olduğu zaman. Ne demek bu? Duygularını yönetemediği zaman. Çocuklar duygularını yönetemezler. 1-3 aylık çocukta zaten öyle bir yetenek yoktur. Çok ağladığı zaman bizler de çok yorgun düşüyoruz. Çok uykusuz kalıyoruz. 1-3 ay aşırı gaz sancılarının olduğu bir dönem. Çocuk sürekli gazı oluyor, sürekli ağlıyor. Bu dönem çok normal bir dönem. Evet biliyorum çok fazla gazın var. Bir ay içinde bunlar geçecek. 1-2 ay arası çok yoğun gazlı bir dönemdir. Ben şimdi sana masaj yapacağım, seninle güzel bir banyo yapacağız gibi böyle şefkat içeren cümleler kullanıp ondan sonra ona duygusal olarak sarılın ve sevin. Bu çocuklarda çok kalıcı bir etki yapacaktır. Bunu çok sık yapmıyoruz çünkü yoruluyoruz. Yorulunca da ya sabahtan beri ağladın, niye ağlıyorsun? Niye ağladığını biliyoruz. Çocuğun gaz sancısı var, ağlıyor. Biliyoruz zaten onu. Niye ağlıyor diye sormanın bir mantığı yok. Sadece biz yorulduğumuz için o tepkiyi veriyoruz. Bu önemli bir konu. Yani çocukta kalıcı ve iyi bir sonuca varır bu. Hocam teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? İnşallah faydalı oluyordur. Bunların benzerlerini ben Instagram hesabımda da dönem dönem anlattım. Onları da bulup spesifik konularla ilgili işte emzik konusu spesifik anlattım. Gaz konusu spesifik anlattım. Çocuğun uykusunu spesifik anlattım. Onları da bulup izleyebilir hastalarımız veya yorumlarda bize sorabilirler bu konuları. YouTube'da konuyla alakalı sorulara daha çok cevap vermeye çalışıyorum. Bizim belki bir eksiğimiz vardır. Böyle onlar sordukça olabilir, düzeltmiş de oluruz. Konu düzeltilmiş olur veya tamamlanmış olabilir. Yanlış anlaşılma olabilir. Bunları da ortadan kaldırmış oluruz. Bir daha ekstra bilgi de eklemiş oluruz. Yani burada söylemediklerimizi de yorumlarda söyleyebiliriz. Bu konsepti 1 yaşına kadar götürmeyi düşünüyorum. Yine bebeğimizi 4. ay muayenesine götüreceğiz. 5. ay muayenesine götüreceğiz. 6. ay muayenesine götüreceğiz. 6. ay muayenesinde bir tek ek besinleri anlatmayı düşünmüyorum o dönemde. Ek besine nasıl başlarız, ne yaparız onu ayrı bir video konusu olarak anlatacağım ama bir dahaki ay yine çalışma yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.